Herkese selam arkadaşlar. Bugün 28 Nisan 2026. Yayınıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Maalesef yoğun bir süreçteydi bu sebepten. Çok fazla buna vakit ayıramadım ama biraz daha rahatladım şu aralar. Yine FED'in faiz kararının olduğu zamana denk geldi maalesef. Yarın biliyorsunuz FED faiz kararını açıklayacak. Ee, Yani beklentiler sabit kalması yönünde, muhtemelen sabit de kalacak ama yani bugün bu piyasaların düşmesi bana biraz bir tuhaf geldi açıkçası. Fed'in faiz kararının sabit kalmasını beklerken piyasaların bir anda bu kadar çakılması, bir hareketlilik olacaktır yine. Yani muhtemelen ya savaşla ilgili bir haber gelecektir. Fiyatları aşağı çekiyorlar ya da Fed yarın beklentilerin aksine daha şahin bir duruş sergileyebilir. Yani bunu da önden haber alan büyük yatırımcılar elindeki malları satıyor olabilirler. Çünkü genel piyasaların hepsinde bir düşüş var. Bugün yine grafiklere hepsine sırayla bakacağız. Yani haberlerden bağımsız bakacağız. Dediğim gibi özellikle Brent tarafında ciddi bir yükseliş var petrol tarafında. Yani bu da tabii bütün enflasyonu tetikliyor. Yani savaşla ilgili açıkçası İran tarafıyla Amerika bir anlaşma yapmak istiyorlar ama ikisi de anladığım kadarıyla yani ne koparırsak kârdır mantığıyla ilerliyor. Tabii bu da maalesef ekonomileri çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Şimdi DXY grafiğiyle bakarsak yine eğitim tadında vereceğim arkadaşlar size analizleri. Bakın şimdi bir tepemiz vardı 100.6. Buradan bir satış yedi ta ki 97 bölgelerine kadar. Yani 97 bunun direnci desteğiydi arkadaşlar. Buraya geldi. Şurada bir likit aldıktan sonra tekrardan yukarıya doğru gidiyor. E, Düşen bir trend oluşturmuştu. Şu an düşen trend de yukarı kırmış gibi görünüyor. Üst taraflarda ilk bizim karşılayacak 99.1 ve 99.5 bölgeler arkadaşlar. Buralar önemli. Burada Fibonacci'de 705-709 bölgelerine denk geliyor. Onun üstünde 100.6 bölgeleri ana direnç seviyemiz. Şimdi indikatörlerimize bakıyoruz. Maalesef bizim bütün indikatörlerimiz şu anda sinyal, içerideki hacmi ölçen indikatörlerimiz bullish seviyede. Yani maalesef DXY tarafı çok 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 hacimli görünüyor şu anda. Yani bu da demek oluyor ki diğer piyasalarda bir süre daha geri çekilmeler yaşanabilir. Altına bakalım. Şimdi altın tarafında da bakın 4850 bölgelerinin daha önceki videolarda çok önemli bir bölge olduğunu, buralara geldiği zaman artık yavaş yavaş kar satışları yapılması gerektiğini daha önce iletmiştim arkadaşlar. Ee, Yani dinleyen olduysa ne hala şu andaki bu düşüşten en azından yakalanmamışlardı ya da short yönlü pozisyonlar almışlardı. Ben de zaten ara ara fırsat buldukça çok uzun kalmamak şartıyla pozisyonlar açtım short yönlü. Burada da bakarsanız arkadaşlar zaten bir düşen trend oluşturdu. Kendine bakarsınız şöyle. Şu anda bunun altı seyrediyor. Alt tarafta ilk destek alanımız 4540 bölgeleri arkadaşlar. Buralarda dönüş artık bekleyebiliriz. Ama tabii yarın gelecek haberleri de beklemek daha mantıklı olacaktır. Özellikle bugün ve yarın işlem alacak arkadaşlar dikkat etmeli. Yani Fed tarafından gelecek olumsuz bir haberde çok ciddi bir satışlar gelebilir. E, Yani altında artık bildiğiniz böyle riskli varlık gibi davranmaya başladı. Bitcoin gibi böyle saçma sapan olumsuz haberde normalde bunun yükselmesi lazım ama artık olumsuz haberde bu da çok etkileniyor. Onun altında arkadaşlar 4435 ve alt tarafta 4200 ve 4100 bölgelerinde de desteklerimiz var. Artık 4100 dolar bölgeleri arkadaşlar bizim e, burada kaybetmememiz gereken alan. Artık bunun da altına düştüğü zaman zaten yani 3500'ler 3300'lerin çok hızlı geleceğini düşünüyorum. Şu anda zaten baktığımız zaman açıkçası çok ciddi bir yükseliş ardından bakarsanız hani 5500 dolarlardan gelen satış dalgalarıyla beraber 5400 ve şu anda da 4800, yani düşen trendler yapa yapa hareketine devam ediyor. E, Bundan sonraki hareketinin ne olacak bilemeyiz arkadaşlar ama şu anda görülen satışların daha da yoğunlaşabileceği. Çünkü bizim alt taraflarda indikatörlerimiz tamamıyla bir işe dönmüş durumda. Ee, Yani buradan dediğim gibi şu bölgelerden artık 4500 bölgelerinden ara ara yükselişler gelme ihtimali var. Çünkü RSI'de şu anda 28 bölgesine kadar geldi. Saatlikte özellikle gördüğünüz gibi bazı indikatörlerimiz bizim yani özellikle buralara da dip olabileceğini gösteriyor ama saatlikte dediğim gibi hani
buranın dip olduğunu gösterip şöyle bir hareket yapma ihtimali var ki bunu çok yapar. Bakın daha bir likit daha almadı. Özür dilerim, şunu bir siyah yapayım. Yani şöyle bir hareket yapıp biraz arasayı rahatlatıp tekrardan aşağı inme ihtimali var. Buralarda tutunduğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi her zaman bir likidite aldıktan sonra işleme girme taraftarı olduğum için bu şekilde yükselişleri çok değerlendirme taraftarı değilim. Çünkü hareketler çok kısıtlı oluyor. Kısıtlı olduğunda da e, yani ne bir şey kazandırıyor, aksine daha fazla psikolojik olarak zarar verdiğini düşünüyorum. Şimdi şey tarafına bakalım arkadaşlar. Bir Nasdaq tarafına bakalım. ABD tarafına. Ya önce Brent'e bakalım. Bakın Brent petrolde ciddi bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi alt tarafta 88-89 bölgesindeki desteğinden bir kitle alarak tekrardan yukarı doğru hareketine devam ediyor arkadaşlar. Üst tarafta 108 bölgesi ve 113 bölgeleri bizim direnç olarak çalışacak alanlarımız. Fakat dediğim gibi bu da artık bakın tepeler vermeye başlamış. Yani bu bir dediğim gibi bir hareket yapılacak. Onun öncesinde piyasayı süpürme olabilir. Ya da dediğim gibi yarın FED tarafından şahin bir açıklama gelebilir arkadaşlar. Bugün ve yarın çok temkinli olunması lazım. Yani çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi her videomda bahsediyorum. Özellikle böyle zamanlarda vadeli işlemlerde çok fazla yüksek kaldıraçlı işlem yapan, işlemlere ortadan giren ya da dediğim gibi anlık böyle haberlere göre trade eden arkadaşlar ciddi zarar görebilir. Çünkü böyle zamanlarda haber akışları çok sık değişebiliyor arkadaşlar. Nasdaq tarafına bakalım arkadaşlar. Nasdaq tarafında bakın şu bölge, ben daha önce söylemiştim, 26.700 bölgesi artık bunun destek olarak çalışabilecek bölge. Buraya gelirse alım yapacağımı söyledim fakat buralara bir türlü maalesef gelmedi. Ben gelse inceden bir alım yapmaya, açıkçası pozisyon açmayı düşünüyordum. Yani gelmedi ama şu anda bakın bir tepe yapmış gibi görünüyor. Buradan tekrardan aşağı doğru süzülüyor. Bakalım gelebilecek mi buralara? Gelirse dediğim gibi tekrar değerlendireceğim ama alt taraftaki indikatörlerimiz de bize biraz daha bunun düşebileceğini gösteriyor. Çünkü alanı açmış. Yani bu da demek oluyor ki buradaki satışlar hacimli arkadaşlar. Yani manipülatif satışlar değil. Gerçekten burada büyük piyasa yapıcılar malları satmaya başlamışlar gibi görünüyor. Şimdi kripto tarafına geçelim. Kripto tarafında da güzel bir yükseliş olmuş. Dediğim gibi ben yoğunluğumdan dolayı çok fazla bakamadım kripto tarafına. Şunu silelim kafa karıştırmasın. Şimdi Bitcoin'de bakın şöyle bir üçgen var arkadaşlar. Bayrak gibi. Bunun üzerinde devam ediyor. Bakın buradan bir özür dilerim, USDT dominansı bu. Bu kanalın içerisinde devam ediyor. Üst taraftaki ilk direncimiz arkadaşlar 7.58 bölgeleri. Yani bu bölge e, çok ana bir direnç değil, onu söylemek lazım. Buradaki ana direnci arkadaşlar 8 seviyeleri, yani 8.20 seviyeleri ana direnç olarak çalışabilecek bölge. Şu anda USDT tarafında strong bullish arkadaşlar. Yani güçlü bir kripto tarafında satış olduğu için bu tarafta da alım oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bakın şöyle çizersek eğer, dediğim gibi üst tarafta 7.59, 7.85 ve ana direncimiz 8.26 seviyeleri. Yani kripto tarafında şu anda bir yapı var arkadaşlar. Yani USDT buralardan döner mi bakacağız. Özellikle dediğim gibi yarınki gelecek haberlerden sonra artık bu da bir yönünü bulacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin olumsuz arkadaşlar. Olumsuz olmanın sebebi şu. Buradan bir yükseliş trendimiz başlamıştı. Fakat şu anda trendi kırdı. Bakın şurada kırdı. Retestini verdi. Tekrardan şu anda aşağı doğru süzülüyor. Haftalarca kıramadığı 75.000 seviyeleri şu anda destek olarak çalışabilecek ilk bölge arkadaşlar. Onun altında 72.000, 70.000, 64.000 ve en altta da 62.000 bölgeleri bizim destek olarak çalışabilecek alanlarımız. Yani kripto çok hacimsiz ilerliyor açıkçası. Yani ben dedim ki hala yani 75.000 üzerine attı ama atmasına rağmen açıkçası ben hareketleri çok cılız buluyorum. Hani bakın şurada büyük bir mum var. Ondan sonraki gelen mumlara bakın. Hepsi böyle artık bir yeşil, iki kırmızı, iki kırmızı, üç tane yeşil derken böyle piyasayı bezdirmiş durumdalar artık. Yani şu anda Bitcoin'de sinyal olarak da bir sinyaller başlamış arkadaşlar. Yani özellikle şu trendi kırdıktan sonra görüyorsunuz çok güzel bir retest olmuş şurada. Bunu yakalayıp işleme giren arkadaşlar güzel kazançlar elde edilmişlerdir.
Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da özellikle benim yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün önce bir analizim vardı. Onu göstereceğim size de zaten. Şimdi üst tarafta 2400 bölgelerindeki direnci arkadaşlar geçemedi. Bakın geldi likitte aldı, likitte aldı, geçti. Zaten şurada da bir Libra formasyonu var arkadaşlar. Onu da ben size göstereyim. Dediğim gibi eğitim tadında çektiğim zaman daha hoş oluyor arkadaşlar videolar. Bakın bir tepe var. Bir dip var. Sonra bir tepe var. Şimdi normalde burada beklediğimiz arkadaşlar şöyle bir hareket olması lazım. Yani bu da bize ne gösteriyor? Bu omuz boş omuz formasyonu olunca arkadaşlar işte omuz boş omuz formasyonunda yani obo formasyonunda kırdığı boyun bölgesinden aşağı düşüş beklenir. Ama Libra'da bu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Libra'da şu bölüm yani şu 2300 bölgeleri sert bir mumla kırılıyor. Bakın 2255'e kadar geliyor. Kırdıktan sonra tekrardan bir hareket yapıyor. Bakın şunu şuraya çekersek daha iyi. Tekrardan bir hareket yapıyor. Yaptığı bu hareket de A bölgesini arkadaşlar geçemiyor. Hani bu da Libra formasyonudur arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buradaki ilk hedefimiz arkadaşlar Libra'nın kırıldığı alandır. Yani bu da neresi? 2255'lere kadar geliyor. Zaten neredeyse oraya kadar gelmiş. Keşke bunu daha önce ben de işlem alabilseydim ama dediğim gibi bunun analizini yaptım fakat işlem alamadım yoğunluktan dolayı. Nasip değilmiş. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar Ethereum'da da bu şekilde. XRP'ye bakalım. Yani XRP daha beter arkadaşlar. Bakın yani alt tarafta 1.27 bölgelerindeki desteği var. Şunları siyah yapayım. Ekran beyazlamıştı arkadaşlar. Tabletten baktığımız zaman siyah ekran biraz göz yoruyor diye beyaz yapıyorum. Burada beyaz olmuş otomatikman. Bakın üst tarafta 1.50 bölgelerinde direnç var arkadaşlar. Bu direncine yine geldi. Kıramadı. Aşağı doğru süzülüyor. Alt tarafta bir ilk tutabilecek bölge 1.28 bölgeleri arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi kripto tarafında da açıkçası çok olumlu bir durum yok şu anda. Özellikle Bitcoin'in bu İran'daki işte alımlar, İran'ın ticareti Bitcoin ile yapacak. İşte Rusya yine Bitcoin ile ilgili ticaretlerine başlayacak söylemlerinden sonra açıkçası o 75 bine kırdığını ben düşünüyorum. Çünkü şu anda çünkü dediğim gibi hani kriptonun yükseleceği bir durum açıkçası yok. Yani böyle bu kadar enflasyonun olduğu bir süreçte dünyada özellikle bu kadar riskli bir varlığın yükselmesine çok bir anlam veremiyorum ben açıkçası. Dediğim gibi yani bence hep diyorum 2020-2021'deki boğa gibi bir süreç olması için yine faizlerin düşürülüp yani halka para dağıtılması lazım arkadaşlar. Yani o zamanlar 2020'de böyle oldu. Pandemi döneminde piyasalara çok ciddi paralar dağıtıldı. İnsanlar çok ucuz maliyetlerle krediler çekti ve bunları yatırıma dönüştürdüler. Şu anda öyle bir durum var mı? Maalesef yok. Onun için de dediğim gibi burada özellikle Bitcoin tarafında yükselişler görebiliriz. Ara ara yükselişler gelir. O da sınırlı olacağını düşünüyorum ama altcoin'lerle ilgili hala bir yatırım yapılmasına doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yarın yine FED kararıyla beraber piyasaları güncel durumlarını analiz edeceğiz. Tekrardan döndük arkadaşlar. Videoları beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Özellikle bugün yine yaptığım analizleri Telegram tarafından paylaşacağım. Dediğim gibi buradan çok detaylı analizler yapamıyorum çünkü video süresi çok uzuyor. Telegram tarafında da daha yoğun olacağımı düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde daha ciddi analizler o tarafta da paylaşacağım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.